içerikte Türkiye'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan en iyi dizi ve en iyi senaryo kategorilerinde ödüller alan Gönül Dağı'nı psikolojik açıdan inceleyeceğiz. Dizinin önemli karakterlerinden Sefer ve Rıfat'ın psikolojik tahlilleri de sizlerle olacak. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle dizi hakkında somut bilgi vermeyi düşünmüyorum. Bunlar ben konuşurken ekrana geliyor olacak. Gönül Dağı'nı değerlendirirken önce karakterleri masaya yatırarak başlamak istiyorum. İlk sırada da Sefer olacak. Hepimizin ilk ihtiyaçlarından biri ilişki kurmak aslında. Yani ilişki kurmak bir gereklilik. Sefer'in de küçük yaşta ilişki kurduğu bir atı var. Adı da Badegül. Sefer'in çevresindeki herkes Badegül'ü göndermek istiyor. Ancak küçük Sefer Badegül'ü göndermemek adına çok çaba sarf ediyor ve nihayetinde gitmesine izin vermiyor. Ancak bir gün Badegül'ün yükleri ağır geliyor ve ayağı kırılıyor. Eşeği vurmak için bir göl kenarına götürüyorlar. Ancak tam atış sırasında Sefer yetişiyor. İyileşir yine. Yine ayağa kalkar. Vaz mı geçeceksin Badegül'den? Vaz mı geçeceksin? Dese de bu kez kabul ettiremiyor ve gözlerinin önünde ilk göz ağrısı Badegül'ü vuruyorlar. Badegül'ün kaybıyla sarsılan Sefer arkasından anne ve babasını da kaybediyor ve koca hayatta bir başına kalıyor. En sevdikleri yanından bir bir ayrılıyor ve yalnız başına yaşamak ve çalışmak zorunda kalıyor. Artık etrafında sevdiği kimse kalmayan Sefer duygusal açıdan yoksunluk hissetmeye başlıyor ve duygusal destek alma arzusunun hiçbir zaman yeterli olarak karşılanmayacağına inanıyor. Destek ve yakınlık beklediği kişilerin artık hayatında olmamasıyla diğer insanlara güvenmekte de zorluklar yaşıyor. Bu kadar çok şey kaybettiği için kendini kötü, istenmeyen ve işe yaramaz biri olarak görüp kendisinden utanması da durumdan ne kadar etkilendiğini hepimize gösteriyor. Aradan yıllar geçiyor, Sefer bu kez süslü bir Badegül buluyor kendine. Ancak süslü Badegül bu kez bir at değil, bir dolmuş. Evet, Sefer Badegül'ü farklı bir biçimde de olsa hayatına geri döndürüyor ancak ailesinin yerini hiç dolduramıyor. Gündüz çalışıyor, akşam eve geldiğinde ise karanlık bir evde yapayalnız kalmak zorunda kalıyor. İçten içe evde hep bir eşi, bir çocuğu olsun istiyor Sefer ancak evden çıkmıyor. Bu yüzden yalnız kalmamak için evde sürekli cızırtılı bir radyo açıyor. İlişki kurma konusunda yetersizlik ve geride kalmışlık hissini iliklerine kadar yaşayan Sefer zaman içerisinde Zahide'ye sevdalanıyor. Tekrar hayata geldiğini hissediyor hatta Zahide sayesinde. Çünkü önce Badegül, sonra ailesi. Kimi sevdiyse uzaklaşmış ondan. O da bu yüzden yalnızlığı seçmiş. Bu seçim özgüvenine yansımış. Kimseyle yakından ilişki kurmak istememiş. Bu yüzden Zahide'yi hep uzaktan izliyor. Özgüvenini geri kazanmak, cesaret bulmak için sık sık provalar yapıyor Zahide'ye açılabilmek adına. Hep mutlu hayaller kuruyor ama hiç adım atamıyor. Reddedilmekten korkuyor çünkü. Belki bu kez ölüm ayırmaz ama reddedilirse yaşarken ölmek düşüncesi ona ağır geliyor. Ama artık cesaretini toplama ve açılma vaktinin geldiğini düşünüyor. Tam aklına koyduğu sırada süslü Badegül'le dolmuş çekerken arkadan bir ses duyuyor. Bu ses Zahide'nin sesi. Evden kaçmış elinde bavulla. Ve Sefer yine kaybediyor. O güne kadar reddedilmekten korktuğu için açılamıyor ancak bu kez hiçbir şey söylemeden reddediliyor. Hayalleri yerle bir oluyor Sefer'in. Sonra aradan yıllar geçiyor ve Zahide geri dönüyor. Sefer bu kez cesaretini topluyor, Zahide'yi istemeye gidiyor. Yıllar önce kaybettiği Badegül'ü başka bir formla hayatına geri alan Sefer bu kez Zahide'yi yine o olarak buluyor. Evet, Sefer karakteri dış dünyadan çok duyguları ve hisleriyle daha çok ilgilenen, fazla düşünceli ve kararsız bir profil. Derin düşünen, başkaları tarafından tuhaf bulunan, çocuksu bir saflığı olan Sefer'i bu özellikleriyle içe dönük biri olarak tanımlayabiliriz. Sefer kadar dikkatimi çeken bir diğer karakter ise Rıfat oldu. Rıfat, Sefer'in deyimiyle her zaman gölgede kalmış biri. Aslında Rıfat potansiyeli yüksek biri olarak karşımıza çıkıyor ancak çocukluğunda yemekçi Hacer'in onca derdi arasında çok da ilgilenemediği, görünmeyen ve sevgisiz büyüyen bir profil. Yani potansiyelli bir çocuk olan Rıfat kendisini hiç gösterememiş, gösterse bile kimse onu görmemiş. Bu yüzden o da özgüven konusunda ciddi problemler yaşıyor. Saçları az olduğu ve bu yüzden alay edildiği için kendisini hiç beğenmeyen, o güne kadar herhangi bir kadın tarafından ilgi görmeyen, derdini açacak kadar yakın bir dostu olmayan, yalnızlığı ve hüznünü hep gizlemeye çalışan biri Rıfat. Kötü biri değil ancak birilerini sinirlendirmeyi seviyor ve etrafındakileri gıcıklık yaparak güldürmeye çalışıyor. Bunun sebebi ise iletişim kurmak istemesi. Çünkü etkileşim alabilmek için kendini ortaya koyamıyor. Küçüklüğünden beri kimsenin onu görmediğini düşünen, küçük yaşta evin ve dükkanın sorumluluğunu almak zorunda kalırken bile annesinin gölgesinden çıkamayan birinin bu yönteme başvurması da gayet anlaşılabilir aslında. Ancak Meryem onun kırılma anı. Rıfat kendisine sevdayı yakıştıramayacak kadar naif, kendisini pek sevemeyen ve özgüveni düşük biriyken Meryem'e tutuluyor. Meryem ise görme engelli. Rıfat, Meryem'in kendisini göremeyeceğini düşündüğü için onu sevmeye cesaret ediyor belki de. Çünkü karşısında hiç barışamadığı dış görünüşünü asla görmeyecek ve sadece içini gösterebileceği biri var. Yani olabildiğince risksiz bir sevgi.
Meryem de ona annesinin bile veremediği sevgiyi ve kimseden göremediği ilgiyi göstermeyi vaat ediyor. Rıfat bugüne kadar hiç yaşamadığı bu duygu sayesinde bambaşka birine dönüşüyor. Tüm korkuları, öfkeleri ve kaygıları adeta yok oluyor ve dünya ile barışıyor hatta. Meryem sayesinde annesinin gölgesinden de çıkmaya başlıyor. Her şeye evet diyen, karşı koyamayan biriyken hakkını savunmaya başlıyor. Başlangıçta bu duruma anlam veremeyen, başta annesi olmak üzere herkesle arasını düzeltmeye de başlıyor. Meryem ise küçük yaşta hem gözlerini hem de annesini kaybetmiş, dünyası sadece babasından ibaret olan biri. Hayvanlarla arkadaşlık eden, okuyan, dış dünyayı göremeyince kendisini zenginleştirmeye çalışan, huzurlu ve yalnız biri. Babası tarafından çok sevilse de bugüne kadar hiç kimseden ilgi görmemiş bir profille karşı karşıyayız yani. Yalnızlığını da bir masal gibi yaşıyor bu arada. Sonrasında ise bu masala Rıfat bir anda giriveriyor. Rıfat onunla olabilmek için annesini karşısına alıyor ve ona verdiği tüm sözleri yerine getiriyor. Meryem daha önce hiç böyle bir şey görmediği için bu davranışlardan çok etkileniyor ve o da Rıfat'ın ilgisine karşılık veriyor. Bu iki karakterin birleşiminde ana odak Meryem'in göremiyor olması. Ancak Meryem'in gözleri bir gün açılıyor ve Rıfat'ın en büyük korkusu gerçek oluyor. Rıfat Meryem gördüğü için sevinse de görünmekten korktuğu için bu durum onu tedirgin ediyor. Bugüne kadar hissetmekten korktuğu tüm hisleri aynı anda yaşıyor ve bir anda dış görünüşü yüzünden, yani onun için en travmatik şekilde terk ediliyor. Hem de iç güzelliğini keşfetmiş, en çok sevdiği ve güvendiği insan tarafından. Ben gidiyorum. Daha buralarda duramam Galan. Ne olursun sen de kendine kötülük etme. Her şey nasıl yaşandıysa öyle de bitti işte. Rıfat'ın yaşadıklarından hareketle sanırım şunu söyleyebiliriz. Dünyada incinip incinmeyeceğine dair tercih yapma şansın yok. Ancak seni kimin inciteceğini seçebilirsin. Ve Rıfat'ın da en büyük yarası en sevdiği Meryem tarafından açılıyor. Evet, bu iki karakterle aslında dizinin psikolojik omurgasını çıkarmış olduk. Ancak bir de genel olarak diziye hakim psikolojiden de bahsetmek istiyorum. Öncelikle Gönül Dağı'nda insanın vicdanını ve merhamet duygularını harekete geçirebilecek çok sayıda replik ve sahne olduğunu söyleyebiliriz. Dizi izleyenlere yönelik psikolojik dokunuşlarını yalnızca repliklerle de yapmıyor. İmkansızlıklar, sevgi ve aşkın en saf halleriyle işleniyor olması ve tabii ki Neşet Ertaş faktörü. Dizi yaklaşım olarak belirlediği tüm unsurlarla gerçekten duyguları daha aktif hale getirmek için her şeyi yapıyor diyebiliriz. İç Anadolu insanının olabildiğince iyi ve anlatılmaya değer yönlerini karakterize ederek gerçek bir empati yaklaşımı dizinin hemen hemen tüm bölümlerine sirayet etmiş durumda. Üstelik bunları yaparken vıcık vıcık bir duygusallığa da ihtiyaç duymuyor. Eğlenceli ve absürt sahnelerin diziye yerleştirilmesi hem tek düzeliği ortadan kaldırıyor hem de bambaşka bir akışla izleyenlere yeni bir şeyle karşı karşıyayım hissiyatını net bir biçimde iletmiş oluyor. Buradan da duygusal yahut içli olarak nitelendirebileceğimiz bir anlatı tarzının yalnızca dram üzerinden yapılmak zorunda olmadığı gerçeğiyle karşılaşmış oluyoruz. Sonuç olarak Gönül Dağı psikolojik bir analiz yapmak için izlediğim bir dizi olsa da zamanla bana kendini sevdirdi diyebilirim. Özetle Gönül Dağı'nı bu içerikten sonra izlemeye başlayacaklar için birçok duygunun aynı anda harekete geçebileceğini söylemek isterim. Siz başka hangi dizinin incelemesini görmek istersiniz? Yorumlara bekliyorum. Bu içerikte Türkiye'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan en iyi dizi ve en iyi senaryo kategorilerinde ödüller alan Gönül Dağı